Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bayan yeleklerinde ve bebek örgülerinde kullanabileceğiniz ajurlu yapımı kolay bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelim 7 ilmekle yapılıyor. 7-14 şeklinde, 7-14-21 şeklinde 7 ilmeğin katlarını ayarlayıp 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Modelimin kendisi 5 ilmekle yapılıyor. Aralarda ikişer tane ters ilmeğim var. En son 2 ilmek ilave etmeyi unutmayın. Ben 2 model için 7-7-14 artı 2 ilmek 16 ilmek olarak örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmek örgü bitene kadar ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak devam edecek. Modelimin olduğu 5 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. 3 4 ve 5. Arada 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve tekrar 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve tekrar 2 ilmeğimi düz örerek arka yüzde kurulumunu tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelimi oluşturan bu 5 ilmeği önce 1 ilmek düz örüyorum. Sonra ortada bulunan 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum ve aynı 3 ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Arada 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Modelimi oluşturan 5 ilmeğe geldim. 1 ilmek düz örüyorum. Tam ortada kalan 3 ilmeği birlikte topluyorum. 1 ilmek doluyorum ve 3 ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Kalan ilmeğimi düz örerek aradaki 2 ilmeğimi ters örerek devam ediyorum. Örgümün arka yüzündeyim, 3. sırasındayım. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. 5 ilmek olan modelimi arka yüzde ters örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeğim ters olarak devam edecek. 5 tane olan modelime geldiğim zaman önce 1 ilmek doluyorum. Sonra ilk 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Tam ortadaki kalan 1 ilmeğimi düz ördüm. Son kalan 2 ilmeğimi tersten girerek birlikte kesiyorum. Bu şekilde kesince ilmeğim sağ tarafa yatmış oluyor. Ekselen ilmeğin yerine bir tane artırıyorum. Arada 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 ilmek artırıp 2 ilmeğimi birlikte topluyorum. Bir tane ilmek düz ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi tersten girerek kesiyorum. Bir tane ilmek artırıp 2 ilmek ters örerek devam ediyorum. Şimdi burada modelimiz tamamlanmış oldu. Örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyorum. 2 ilmek düz, 5 ilmek ters, 2 ilmek düz, 5 ilmek ters. Örgümün ön yüzündeyim. 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmek düz örüyorum. Tam ortadaki 3 ilmeği birlikte topluyorum. 1 ilmek doluyorum ve bu 3 ilmeği bir kez daha birlikte örüyorum. Son ilmeğimi düz ördüm. Burası modelimi oluşturan bölüm.
Yapımı çok basit ama ilerlediği zaman 3 boyutlu bir görünüme sahip oluyor. Gayet güzel ve hoş duruyor. Arka tarafta ilmeklerimi 2 düz 5 ilmek ters şeklinde örüyorum. Her türlü kalınlıktaki iple bu modeli rahatlıkla yapabilirsiniz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim ve modelimin son sırasındayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada önce bir ilmek artırıyorum. Sonra 2 ilmeği birlikte topluyorum. Tam ortadaki kalan ilmeğimi düz örüyorum. Sondaki 2 ilmeğimi tersten girerek kesiyorum. Ve kestiğim ilmeğin yerine bir tane artırıyorum. Aradaki 2 ilmeğim ters devam edecek. Aynı şekilde ikinci modelimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Üç numaralı şiş ile modelim örüldüğü zaman görünümü bu şekilde olacak. Burası da örgümüzün arka yüzü. Etol şal yapımında veya yelek yapacağınız modellerde bu örneği kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bebek örgülerine de uygun bir model olacaktır. Ben bu parçayı 3 numaralı şiş ile çalıştım. Kullandığım ipim biraz inceye yakın bir ipti. Kullanacağınız ipin ve şişin kalınlığına göre modelinizin görünümü de değişecektir. Dilerseniz aradaki 2 ters ilmek yerine başka bir örnekte kullanabilirsiniz. Başka bir örnek modeli karışık göstereceğini düşünüyorum. Ben bu yüzden aralarda 2'şer tane ters ilmek kullandım. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.